mağaralara doğru gidiyoruz. Şimdi mağaralara doğru gidiyoruz. Bayağı bir yürüdük. Buradakiler herhalde mağaralardan, bu tünellerden çıkan gruplar. Bu kalenin altında olduğunu söylemişti bir önceki rehber ama bayağı bir yürüdük yani. Kahveden uzaklaştık. Sanırım geldik. Evet, şurası. Şimdi içeri giriyoruz. İçerisinde çok karanlık olduğunu söylemişlerdi. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Cep telefonu ışığıyla artık. Bir de tur rehberinin elinde de şey var. Sanki böyle yeraltı mezarına girermiş gibi. 1867 yazıyor levhada. Okay. İçeri gelmeyin, burada bekleyin dedi. Okay, ticketlarımızı, biletleri kontrol edecekler. Birazdan görüşürüz. Şimdi burada bekleyeceğiz. Rehberimiz böyle 2 tane ışık koydu. Şurası böyle çok karanlık. İnsanlar gelene kadar bekleyeceğiz. Evet, evet birlikte oturmamız gerekiyor bir şey. Tamam gitme. Şimdi buraya neden lamba çekmemişler? Çok enteresan. Böyle bir şey görmedim yani. Çok karanlık ve çok soğuk. Evet vallahi kesinlikle lambasız girilmez yani. Biraz korkutucu. Bak rehber giymiş montla. Biz geldik kısa kolluyla. Rehber işi biliyor. Değişik değişik yerler var. Şurada bir tane kapı var. Kapı yapmışlar. İyi, kapıyı görmek biraz beni rahatlattı. Gerçekten çok karanlık. Şurada başka bir grup var herhalde. Rehber kontrol ediyor arada. Herkes geliyor mu diye. Karikatürler falan çizmişlerdi duvarlara. Şöyle geçelim gel. And yes, I can see the last light just around the corner, so you can see something. Welcome into the caves of Mount St. Peter. My name is Natasha, and I'm your guide the coming hour. Who of you have been into caves before? Ha!
A lot of hands. Where have you been? Okay. Maybe I'll get back to that. Okey, burada biraz konuşma yapacak. Biraz sonra devam edeceğiz. Ve bir sürü yerde Evet. kutular var. Aynen. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bu resmin olduğu yerden. Burası eski bir maden arkadaşlar. Bu madenden ne çıkıyormuş? Kömür falan değil. Veya bir değerli taş değil. Altın maden de değil burası. Buradan binalarda kullanmak üzere taş çıkartıyorlarmış. Yani insan yapımı bir mağara burası. Bir maden daha doğrusu. Değişik sanatçılar gelmiş. Bir sürü duvarlarında resimler falan yapmışlar. Az önce gördüğünüz gibi. Şurada da var ileride de bir tane enteresan. Şurada da dinozorları. Hafsa bak. Şurada da dinozorları resmetmişler. You can see there's a very big drawing over here. And I guess, I'm not sure, but you're speaking English, aren't you? And you have seen, maybe you do, what animals are on the drawing. Have you seen it? Do you know? Do you know? Hafsa, what is this? A mossasaurus. Mossasaurus. Yes. There are all sort of dinosaurs on this drawing. And that's because this stone is from the time of the dinosaurs. Tyrannosaurus Rex and his friends, they live on the land. They didn't live here, so they didn't walk here. So over here, where we are standing right now, there was an undeep subtropical sea. It was nice and warm over here. And in that time, well, in a sea, all sort of sea animals lived, like sea turtles and, well, maybe crocodiles, sharks, and sea dinosaurs. And all those animals have a skeleton made of calcium, just like our bones, like our skeleton. And in a very big sea, well, every day a fish or fruit tree is going to die and sink to the bottom of the ocean. And that went on for 70 million years. Imagine, that's fish upon fish, layer upon layer upon layer upon layer upon layer. And then you get a layer of calcium, we call limestone now, and that is 80 meters thick. And you are now walking in that layer of limestone. Also means, maybe you don't like that, but it's actually a very big graveyard. Because these are all animals that once lived here. And you can see there is a layer of shells over here. You can find fossils in here. Very small one. You can only see with a microscope. But also bigger one. And over here, you can see the fossil of a sea urchin. So he lost everything else, and this is what is left of it. And not very often you can find a bigger fossil. And in 1770 they found a very big jaw, 1.5 meters. A jaw with teeth of 15 centimeters in it. And they were very scared back then, because we know, even she knows, that dinosaurs are distinct animals, but they didn't know that back then. And then imagine finding a jaw that is 1.5 meters. Then you are starting to imagine how big that animal must be, maybe 20 meters. So they were very scared when they found that animal, because they thought that animal was still swimming or walking somewhere. They didn't know. And so everybody knew that that big animal was found here in Maastricht. Also, the French army that came to visit Maastricht. In 1794, the French army came to Maastricht. A lot of armies visited Maastricht. But at that time it were the French. And French, they heard of that animal. And one army doctor said, I want to have that jaw. So I'm going to sell 600 bottles of French wine to the person who tells me where that jaw is hidden. And within one day he had that jaw. And it's now still in a museum in Paris, in a very big box, and it says something, it was a gift by the people of Maastricht. We lost it.
So it's still there, but imagine Maastricht only had a university for 40 years now, and Paris had a university back then. Our mossasaurus, because that was it's called afterwards, is the start of all theories about dinosaurs, about extinction. And our mossasaurus is called after Maastricht because mosa is Latin for river Maas, and saurus is like a lizard-like animal. So mossasaurus called after Maastricht. This layer of this age exactly is called after Maastricht. Şimdi burada bahsetti. Burada şu gördüğünüz dinozor mossasaurus. İsmi aslında Maastricht'ten geliyormuş. Ondan bahsetti ve bunun çok büyük bir kafatasını bu madende bulmuşlar. 17. yüzyılda ve o zaman insanlar dinozorların yaşadığını bilmiyormuş yani ve çok korkmuşlar yani 1,5 metre büyüklüğünde bir kafatası bulmuşlar madende. Bu maalesef bu kafatasını şu anda Paris Müzesi'nde görebiliyormuşuz. Burada değilmiş yani. O zamanlar Paris'te üniversite olduğu için tercüman anlattığına göre yani üniversite gelip buradan o kafatasını almışlar. Fakat daha sonra kazılarda 2 tane daha mossasaurus kafatası burada bulunmuş ve onları bugün ziyaret edeceğiz nasipse. Doğa Tarihi Müzesi'nde Maastricht'te. Yine bir yere geldik. Burada burası ne? Bakalım. Abi de çalışıyor ama. You can see it's not that hard. You can easily do it. Maybe you can see if somebody else wants, or you want, Who wants to give it a try? Show us again. You can see very big teeth. It's so soft. It's very soft. This is how it works. You can see over here, there are some stones left. This is the size of the stones. Anybody else? You can just... over there you can see they pick the ceiling with a pickaxe. And then you get there a hole which is like 10 centimeters and you can put your saw in there and just saw the sides of your stone. And then the first stone, well, you cannot get it out as a whole, but you have to pick that out and then get on the back. And then you break the block from the mountain. Mağaranın içerisi, madenin içerisi daha doğrusu çok olduğu için, böyle nemli olduğu için sebze yetiştirilebiliyormuş bu şekilde. Bu arada gittikçe soğuyor. Şurada ekmek fırını var bir tane. Madenciler kullanıyormuş bunu. Bu şekilde ekmek pişiriyormuşlar burada. Tavanda simsiyah. Çünkü bacası olmadığı için bütün her yer simsiyah olmuş dumandan. Isınmak için bu şekilde de ayrıca öyle bir önlem almışlar. Bir tane de burada var. Bir tane de burada fırın. Bu şekilde ısınmışlar madenin içerisinde. Çünkü çok soğuk. Şurada da kalenin resmi var. Çizimi daha doğrusu böyle. Kalenin tam altındayız şu anda. O az önce gördüğümüz kulenin oradayız. Şu an 10 numara. O şeyin orada. Kule dedim, pardon, çok özür. Kuyu. Çok özür, kuyu. 10 numara kuyu. Kuyunun tam oradayız. And nowadays it looks more like this. And I think these are now here for 2 weeks. So I hope they are going to bring us new mushrooms in a time. But in the 60s, it was 80% of this cave system was mushroom. So that's a cool way to mantar yetişiyormuş mağaranın içerisinde. And if you have 200 kilometers of tunnels, a lot of mushrooms will fit in. Why did they stop using it for mushrooms? Well, there is still a wind going through this cave, which is not good
for it's fast growing. Okay. So they made, you can see they made walls here, and then you can see plastic over there. So they try to block the wind out. Yeah. But of course, if you're next to the entrance, it's easy. But you still have to bring dirt in, you have to bring water in, and you have to bring your mushrooms in out, and you have to work inside the cave. So it takes too much effort, actually. So if you do it in a big hall outside, then you can make more money with it. So that's the reason why they stopped using this. And this cave is now like a natural reserve, because the owner is now from the owner of the natural monuments, and it's mainly inside also, not only outside, because the bats do their hibernation here. So you're not allowed now to farm here inside. Evet, şimdi burası burada Oktober'da, Ekim'de yarasalar geliyormuş ve Nisan'a kadar burada kalıyormuş yarasalar. Eskiden mantar yetiştiriliyormuş burada ama şimdi mantar yetiştirmek yasak. Başka bir grup daha var orada. Over here, nobody has to be afraid of his hat because it's very high, and actually it's deep over here. So if you look up, then you can see there are the big stones, and this is the first floor level. And they all started underneath that ceiling, and when they needed more and more limestone, they just came down several times. So this is the second floor level, this is the third floor level, and we are now standing on the fourth floor level over here. So, deeper and deeper and deeper. Over there, you can see the traces the wagons made. So you can see they are on a different level than we are walking now. And also sometimes you can see inscriptions written, well, also here, where you cannot put them nowadays anymore. Dördüncü leveldeymişiz biz şu an. Dördüncü kattaymışız. Kat kat. Her seferinde kaza kaza bu noktaya kadar gelmişler. Çakmak taşları var bu şekilde. Bu katmanda böyle burada hepsi aynı seviyede. Şurada da var yine. Tam şurada. Hepsi aynı seviyede. Madenciler burasını kazarken bu katmana denk geldiği zaman ekipmanları kırılmış. Hep ama tabii sonunda lanetli katman demişler hatta oraya. Ama sonunda tabii kazmayı başarmışlar. Ve daha bu şu an bulunduğumuz noktaya kadar gelmişler. Çakmak taşını duvara sürtüp kıvılcım çıkarttırmaya uğraşıyor rehberimiz. Ama başarılı olamadı. I can smell it, but it's not working. You don't see spark sometimes. If you find a good spot, then you get sparks all the way. But what happened, and this is a very new one. This was Şu tarafta çöken bölgeler varmış. O tarafa gitmek yasak. Şöyle. When it starts with cracks, and then the parts come down. But of course, parts will be our Şuradaki çöken bölgeler varmış burada. Bu tarafa gitmek yasak. Demek ki çökebiliyor yani. O zaman tehlikeli. Well, I told the story about the mossasaurus already, but it's still a very nice drawing, of course. But we were running out of time. And I want to show you one more. Now you can
So sometimes when you're over here, also because it's near a collapse area, you can see there are some concrete to make stuff stages. They got flaps in them. Şu bölge daha önce çökmüş. Betonla güçlendirmişler. Sorry about cheating. Well, you don't need to eat together because you won't survive. It's because of the temperature, so it's 10, 11 degrees, but the humidity is like over 90%, which makes that you're probably, you don't survive on the cold. That pillar over there, and that together Şu anda bu was 200 kilometers of tunnels. mağaranın sistemi So bütün that's Maastricht'in not what we altında. have nowadays. Nowadays we are left with this part. Biz buradayız And, şu kırmızı noktanın olduğu yerde. Everything above the red line, and that red line goes on Kale that burada. side, is Şurası. the quarry of the Şurası day kale. quarry of the Annecy, and that means it's the first Dutch cement industry. İnanılmaz, çok büyük. And all the tunnels above that Neredeyse are bütün gone şehrin now. altında So because you can use this devam ediyor bu layer, şekilde. like 10 to 15 meters, as for using building blocks, making building blocks from it, but you can use the whole 80 meters of calcium here to make cement from it. So they, from 1920s on, they just excavated from the top, went down with big machines and explosives, and they make a very big quarry over here. Evet. Nazilerden kaçırmak istedikleri tabloları, değerli eşyaları bu mağarada saklamışlar. Ve yine Nazilerden kaçmak isteyen Yahudiler bu mağaralardan böyle şehrin altından Belçika'ya geçmişler. Yani çok büyük gerçekten. Muazzam bütün şehrin altında. Yani şimdi buradan biraz sonra müzeye gideceğiz. Yani buradan müzeye kaleden şehrin diğer ucu neredeyse müze. Bu tünelleri kullanarak gidebiliyoruz yani o kadar büyük. We made a circle through this cave, and I'm now on the end of my tour. So Burası I really turun want to sonu. Thank you for your attention, and I hope you had a nice tour the last hour. Thank you very much. I thank you. I'll bring you out, but please watch out for your head because the ceiling is coming closer again. Mağara turumuz burada bitiyor. Bundan sonra şimdi We're going that way. National History Museum, Ulusal Tarih Müzesi'ne gideceğiz. Evet, çok alçak. This is the limestone, right? Yeah. This the same stone they used to make the pyramids. The pyramids in Egypt. Hey, I have to Google that one because I'm not completely sure if it's the same stone. It I looks thought like that one. Like That's the pyramids were made of sandstone. Sandstone, it's a sandstone. Yeah. is it sandstone or limestone? Not the limestone. So it's sandstone is tougher than limestone. Oh, okay. Limestone is a bit softer. Okay. Makes sense in how long pyramids are already there. Yeşil çıkışa doğru gidiyoruz. Şu resmi girerken görmüştük. Buradan yolumuzu buluruz herhalde. Mağaranın içindeki sıcaklık yaz kış 11 dereceymiş. Hiçbir şekilde değişmiyormuş. Sürekli 11 dereceymiş. Okay. And he warned them 3 times, and then he said to the rest of the people, I'm not going to warn them again. Okay. Let them go.
And we are going out. And he said to the other colleagues that went in, in Okay, that müzede area, görüşmek üzere. there are two